Gamcheon Mesleğin bir dakika, çok güzel bir kadın gördüm şu an. Merhaba. Türk müsünüz? Evet. Bugün Gamcheon Village'e geldik. Otobüste ulaştık buraya. Şurada indik. Burada indikten sonra karşıya 20 metre yürüdükten sonra burada bir kalabalık göreceksiniz. Kalabalığın hemen sağ tarafında Tourist Information bölümü var. Bu Tourist Information bölümünden 2000 won'a şu şekilde bir harita sahibi olabilirsiniz. Bu haritanın içinde gideceğiniz yerleri gösteriyor. Ayrıca seyahat güzergahını gösteren bir harita. O yüzden yararlı olabileceğini düşündüm. Ben de bir tane edindim. Her ülkenin birçok Tourist Information ofislerinde ücretsiz alabiliyorsunuz aslında bunları, ama burası birazcık daha turistik bir bölge olduğu için ücretli olarak almak zorunda kaldık. Şurada 3 tane rota belirlemişler sürenize göre. 40 dakika, 1 saat ve 2 saat olmak üzere. Hangi rotayı yapmak isterseniz, ne kadar zamanınız varsa o rengi takip ediyorsunuz. Biz muhtemelen 2 saatlik rotayı yaparız. Gezmedik yer bırakmayız. O yüzden şuradan başlayıp mavi çizgiyi takip edeceğiz. Mavi çizgiden böyle geleceğiz. Şu şekilde uzata geleceğiz. Her yeri gezdikten sonra en son şurada bitireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi girişindeyiz. Girişte bu şekilde balık kekleri, soslu tavuklar, çeşit çeşit atıştırmalıklar mevcut. Her yerde bu şekilde incik boncuk satan yerler var. Fakat burası çok turistik bir yer olduğu için aşırı pahalı. Burada da geleneksel Kore kıyafetleri kiralayabileceğiniz yerler var. Bu kıyafetleri kiralayıp gün boyunca burada o kıyafetlerle gezebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var, Rainbow Water Mochi diye. Çok değişik duruyor ama denemek istemedik nedense. Ve tabii ki olmazsa olmaz Kore pop yıldızları BTS. Burada bir tane Hristiyan kilisesi var. Kore'de çok fazla Hristiyan var. Misyoner de çok fazla. Yolda yürürken sizi yoldan çevirip sizi Hristiyanlığa davet eden çok fazla insan var. Veya hoparlörlerle İncil okuyan insanları görmek çok mümkün. Ayrıca burası, bu Küçük Prens'te çok meşhur bir yer. Biz de amaçlarımızdan biri olan bir Küçük Prens heykeli var. Onu görmek için geldik. Onunla fotoğraf çekilmek için geldik. Bu şekilde fotoğraf stüdyoları var. İçeride çeşit çeşit şapkalar, çeşitli kostümler giyip fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. Fotoğraf çekilme alanları var. Fotozone diye geçen. Arkada manzara. Karikatür dükkanları da çok meşhur. Çeşitli yerlerde karikatürcüler görebiliyorsunuz. Burada da bir manzara bölümü var. Bunlar da dilek miydi? Sen anlat bunları. Para atıyorsun, döndürüyorsun, top var. Topun içinden kağıt çıkıyor, onda işte yazıyor. Başına ne gelecek, nasıl olacak, talihin nasıl. Fal topları yani. Evet, ama sanırım burcuna göre atıyorsun. Çünkü Evet. 12 hayvan takvimine göre. Hayvan burçları. Burada bir manzara bölgesi var. Çok tatlı bir yer. Rengarenk binalar. Harika bir manzarası var. Burası buranın en ünlü yerlerinden biri. Neden diyecek olursanız. Burada bir Küçük Prens heykeli var. Tilkisiyle birlikte. Herkes buraya gelip bu kadar sıra bekleyip biz de yaptık tabii ki turist olarak. Burada bu şekilde manzaraya karşı Küçük Prens'le fotoğraf çekiliyorlar. 2 saat sıra bekledikten sonra Küçük Prens'le bir fotoğraf çekilebildik. Şimdi birazcık turu hızlandırmamız gerekiyor. 2 saatlik rotayı takip etmek istedik. Fakat bu Küçük Prens işi bize bir 45 dakikaya falan mal oldu. O yüzden fotoğraf aralarında yürüdüğümüz yollarda zaman kaybetmemek en iyisi. Burası da barış eviymiş. Burada yazdığına göre de Kore Savaşı'nın anısına buraya gelen ziyaretçiler kendi isimlerini ve mesajlarını bu duvarlara yazıp burada bir barış ortamı sağlamayı amaçlıyorlarmış. Onun anısına yapılmış bir odaymış. Yer yer böyle odalar var. Bunların her birinin bir ismi var, numarası var. Ayrıca bu aldığımız haritada, bu girdiğimiz yerlerin içinde belirli mühürler var.
Ve bu mühürleri bu haritanın üzerine basabiliyorsunuz. Bu odaların isimleri yazıyor. Hangilerine girdiyseniz, hangilerini ziyaret ettiyseniz bu mühürleri buraya basabiliyorsunuz. Biz Modern'de keşfettik bunu. O yüzden ondan öncekileri de gördüğümüz için işaretledik. Bölge 9'a ayrılıyormuş Kamçon. İlk tarihi 1909'da başlıyor. Sonrasında 1955'te büyük bir nüfus geliyor bu bölgeye. Su sorunu var anladığım kadarıyla. Su noktaları belirlemişler kendilerine. Bu da biri galiba değil mi? Akan bir su var. Herhalde kuyu gibi bir şey Bu işte. tarafta çok güzel geçiyor. Baksana. Happy Power Station diye bir yere geldik. Bas bakalım. Aslında hepsi farklı ama biz geç fark ettiğimiz için yanlış yaptık. Olsun. Burada bu yerleşim alanının ufak bir minyatürünü yapmışlar. Ve dediğimiz gibi burası Küçük Prens'le bu şekilde ünlenmiş bir yer. Bu heykel de ünlü bir yapı. İsmi Face of Kamchon. Burada bir yüz var. Yukarıdaki renkli yapılar buradaki yapıları temsil ediyor. Burada genelde yerli halk yaşıyor ve genelde yaşlılar yaşıyor, bu teyzem gibi. Fakat yollar gördüğünüz gibi, bilmiyorum belli oluyor mu ama çok fazla yokuşlu. Az önce Aybüke ile onu tartışıyorduk. Acaba burada insanlar in çık nasıl baş ediyorlar bu yollarla diye. Biz bile yorulduk. Bunlar love lock. İşte çiftler birbirlerine duydukları aşk için böyle love lock takıyorlar. Akabinde anahtarı da atıyorlar. Denize, suya, bir yere. Bilmiyorum burada ne yapıyorlar. Oldukça eski. Evet, oldukça eski kilitler. Neredeyse hiç yeni kilit yok yani. Kilise şurada ve tam yanında da bir tane tapınak mevcut. O da çok güzel görünüyor. Yukarıdan gördüğümüz tapınağın girişini bulduk fakat giriş yasakmış. O yüzden giremiyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi 2 saatlik rotayı bitirmek üzereyiz. Bu haritaya göre yol aldık. Birkaç yerde kaybolduk fakat genel olarak her yeri gezmiş olduk. Her yeri görmüş olduk. Yaklaşık da 2-2,5 saat kadar beklemiş olduk. Şimdi yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Şurada bir yerdeyiz. Çok az kaldı. Bakalım burada yiyebiliriz hayatım. Şimdi böyle ufak bir yer bulduk. Hello, annyeonghaseyo. Burada yemek yiyelim dedik. Çok çeşit var, kimbaplar var. Buranın meşhur olan soğuk noodle'u var. Arka tarafta galiba. Bir de benim en sevdiğim tatlı olan bingsu var. Deneyelim dedik, ufak bir yer. Çok tatlı görünüyor. Bu tarz restoranlarda Aybüke'den yeni bir şey öğrendik. Çantalarımızı koymak için böyle yerler varmış. Bizimki bavul gibi olduğu için sığdı. Kore'deki bu tarz restoranlarda böyle su sebilleri görebiliyoruz. Tamamen ücretsiz. Şuradan bardağınızı aldıktan sonra buradan istediğiniz kadar su içebiliyorsunuz ve tamamen ücretsiz. Soğuk noodle'ımız geldi. Bu şekilde harika görünüyor. Kimbap da geldi. Sebzeli kimbap söyledik. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok uzun bir otobüs yolculuğundan sonra Hedong Yonggungsa Temple'a geldik. Yongung Tapınağı'na giden yoldayız. Yolda bu tarz gruplarla karşılaşabiliyoruz. Ve tabii ki Türklüğümüzü konuşturup yolun ortasından devam ediyoruz. Burada insanların bu kadar yemek yemesinden anladığım kadarıyla tapınaktaki seyahatimiz birazcık zorlu geçecek gibi geliyor. Acıkmışlar gibi yiyorlar, baksana. İstiyorsan. Evet, herkes böyle deli gibi yemek yiyor. Oo, mahşer günü. Çok kalabalık. Herkes deli gibi yemek yiyor, o yüzden bence su alalım aşkım. Zorlu bir yol olabilir. Evet, Yongung Tapınağı'na geldik ve aşırı kalabalık. Evet, çıkıştaki insanlardan gördüğümüz kadarıyla içerisi zorlu bir yolculuk olacak gibi görünüyor. O yüzden su alalım dedik.
Şöyle bir şey gördüm. Squid Game'deki oyun gibi yapmışlar. Evet, burada gördüğümüz bu heykeller yine hayvan burçlarını temsil ediyor. Böyle çok güzel bir kapı var burada. 여기서는 이제 손잡고 가야 돼. 왜냐면 계단이 사람 많으니까 엄마 옆에 딱 있어야 돼. 내려가야 돼. 사람이 많아. 여기는 용공사. 가자. Elimize yaklaşık saat 3:30 gibi geldik. 3:30 gibi geldik ve hava da kötü olmasına rağmen bu kadar kalabalık. Tabii ki Asya'da olduğumuz için Budizm yaygın olduğundan dolayı yol üzerinde insanlar yer yer dua da ediyorlar. Bundan kaynaklı da bir trafik oluşabiliyor yolda. Evet, yine burada bir dilek dileme kültürü görüyoruz. Çatının üstüne bozuk para atıyorlar. Eğer bozuk para orada durabilirse dilediklerinin gerçek olacağını düşünüyorlar muhtemelen. Evet, teyze başardı şu an. İşte bu tarz geleneklerden kaynaklı, az önce de söylediğim gibi insanların dua etmesinden de kaynaklı bir trafik durumu söz konusu. Wow, muhteşem. Evet, burada Lucky Coin Donation yazıyor. İnsanlar buraya da para atıyorlar. Şu ortada görmüş olduğunuz kasenin veya şunun tuttuğu kasenin üstüne denk gelirse, içine girerse dileklerinin kabul olacağını düşünüyorlar. Evet, yine bu gelenekten kaynaklı bir trafik durumu söz konusu şu an. Biz şuradan devam edelim. Hemen deniz kenarında. Evet, the most beautiful temple in Korea demişler. Biz de buradan şu an giriyoruz. Fakat güzergahı nasıl izlememiz gerektiğini anlamadık. Az önce bir yol ayrımı vardı. Burayı gördüğümüz için dedik önce buraya gelelim. Burayı bir ziyaret edelim. Sonra geri dönüp o yola gireriz. Evet, muhtemelen burası tapınağın bir bölümü. İnsanlar burada dua ediyorlar. Sıra sıra çıkıp dua ediyorlar. Aşağıya inen bir bölüm var. Hayatım, aşağıya inen bir bölüm var. Önce şurayı ziyaret edelim. Sonra ineriz. Şimdi bu tapınağın bir bölümüne geldik. Hemen içeri girip bir ziyaret edelim. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. İbadet eden insanları görüyoruz. Burada güzel bir Budist mimarisi. Evet, yukarısı nereye çıkıyor şu an onu anlayalım. Ondan sonra devam edelim. Burada yine dilek kağıtlarını görebiliyoruz altın renginde. Yaprak şeklinde yapmışlar. Ayrıca burada güzel bir manzara var. Biz az önce şu yoldan aşağıya indik. Şuradan da bir yol gidiyordu. Fakat tabelalarda nereye gideceğimizi anlamadığımız için önce bu bölgeyi ziyaret etmek istedik. Şimdi aşağıya inip tekrar şu bölgeden ileriye doğru gideceğiz. Harita şu şekilde. Bir ejderhaya benzetmişler buranın yapısını, buranın mimarisini.
Ejderhanın kuyruğu buradan başlıyor. Şu şekilde kıvrılıyor. Ve buradan geliyor. Elleri bu tarafa gidiyor ve kafası da buradaki kayalıkla tamamlanıyor. Zaten mavi şekilde ejderhayı resmetmişler. Evet, bu odada yine insanların ibadet ettiği bir alan var. Burada heykelleri var ve buradan bir kutsal su akıyor. İnsanlar bu taslarla bu suları içiyorlar. Yukarıda da yazmışlar, bu suya bozuk para atmayın, dilek suyu değildir, insanlar bu suyu içiyor diye yazmışlar. Fakat ne kadar hijyenik tartışılır. Çünkü herkes bu tasları kullanıp buradan su alıp içiyorlar. Evet, az önce buradan geçerken görmüştük. İnsanların para atıp dilek diledikleri 3 tane havuz var. Ortadaki havuzda oradaki heykelin elinde tuttuğu kaseye veya en alttaki kaplumbağanın üzerindeki kaseye attığınız paraları denk getirebilirseniz insanlar dileklerinin kabul olacaklarına inanıyorlar. Bildiğimiz dilek havuzu. Üstünde de belirli tanrıları tasvir eden heykeller bulunuyor. Az önce geçtiğimiz yola tekrar döndük. Burada yine dilek yapraklarını görebiliyoruz. Çeşitli dillerde yazılmış. Az önce karşıyı ziyaret etmiştik. Bu rotayı takip ederek devam ediyoruz. Bu yoldan yine deniz kenarına vardık. Az önce şu bölüm ilk ziyaret ettiğimiz yer. Manzarasını gördüğünüz Buda heykeli şuradaki alan. Şuradan geri takip ederek yandaki yola girdik. Şurada bir bölüm var tekrar. O bölümü bir ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bu tapınaktaki ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Şimdi Yeongunsa Tapınağı'nı bitirdik. Kore'de geçenlerde gittiğimiz Samwangsa Tapınağı ile kıyaslamak gerekirse buranın konumu çok güzel, deniz kenarında. Yapısal olarak da çok güzel fakat bizim gittiğimiz Samwangsa Tapınağı çok daha Budist ruhunu taşıyor. Burası biraz ticarethaneye dönmüş gibi. Akşam gitmemize rağmen hem de. Evet, yani Samwangsa'ya akşam gitmemize rağmen çok güzel bir Budist ruhu taşıyor. Orada her şeyi hissedebiliyorsunuz. Fakat burası çok fazla turist var ve her şey çok pahalı ve her şey satışa yönelmiş. Az önce dua ettikleri yerde biliyorsunuz Budist tapınaklarında insanlar dua ederlerken bağışta bulunuyorlar. İşte Buda heykellerinin önüne para koyuyorlar, yiyecek koyuyorlar. Ve buradaki keşişler onları bağış olarak kabul edip bu tapınağın giderlerini karşılıyorlar. Fakat az önce gördük, inerken aşağıya çok fazla birikmişti yiyecek ve para. Kumbara gibi bir mermer vardı. Şimdi aşağıdan dönerken bir tane teyzenin o kumbarayı açtığını gördük ve yiyecekleri topladığını gördük. Fakat hiç de bir keşişe benzemiyordu. Gayet de bir belediye çalışanı gibi bir insandı. O yüzden buranın birazcık ticarethaneye döndüğünü hissettik. Fakat konum olarak çok güzel. Görülmesi gereken bir yer. Bana sorarsanız ben Samwangsa Tapınağı'nı daha çok beğendim. Tapınağın çıkışında bu tarz yerler var. Yine pişi gibi bir şey yapıyorlar. İçinde bal peyniri olabiliyor. Bu şekilde balık kekleri var. Çeşit çeşit sokak lezzetleri var. Fakat burada fiyatlar diğer yerlere göre aşırı pahalı. Yani insanlar burada içeride yorulunca mecburen burada çıkıp bir şeyler yiyorlar. Aşağıya da bir yürüme mesafesi var 10 dakika kadar merkeze. Ondan dolayı insanlar birazcık mecburen burada yemek zorunda kalıyorlar. Bu kadar parayı da vermek zorunda kalıyorlar. Bu Instagram'da hep gördüğümüz Japon keklerinden bulduk. Böyle mıngıl mıngıl oynayan keklerden. İlk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Çok güzel. Biraz peynir tadı var gibi değil mi? Cheesecake gibi, evet. Buna 4500 won verdik. Ama 2 kişiyi doyurur yani. Süper bir öğün olabilir. Bayağı büyük. Tavsiye ederiz. Hello. Candy. Thank you. Hashtag, please. Hashtag. Hashtag. Okay. Okay. I cannot read but I can hashtag. Okay. Thank you very much. Bye bye.
Allah kahretmesin. Bu akşam yine bingsu yemeye geldik. En sevdiğim tatlılardan biri bingsu. Bu sefer çikolatalı bir bingsu deniyoruz. Üstündeki yeşil çaylı matchalı bir dondurma. Altında şu şekilde cornflakes gibi bir şeyler var. Kakao tozu, Krem şanti gibi bir şey var. krem şanti gibi bir şey var ve altında da buz parçacıkları.